Karl Schwarzschild'i bugün neredeyse kimse tanımıyor. Ama eğer kara delikler hakkında bildiğimiz her şeyin kökenine inersek, yolumuz mutlaka ona çıkar. Yüzyılın sonlarında Almanya'da doğan Schwarzschild, çocuk yaşlardan itibaren astronomiye ilgi duymaya başladı. Henüz gençken yıldızların parlaklıklarını ve hareketlerini hesaplayan çalışmalar yapıyordu. Matematikte olağanüstüydü ama onu asıl farklı kılan şey, fiziği yalnızca denklemlerle değil, evreni anlamak için bir araç olarak görmesiydi. Yüzyılın başında Albert Einstein uzay ve zamanı kökten değiştiren bir teori ortaya koydu. Genel görelilik. Bu teoriye göre uzay ve zaman sabit değildi. Kütle ve enerji uzay zamanı büküyor ve bu bükülme cisimlerin nasıl hareket ettiğini belirliyordu. Einstein denklemleri yayınlandığında ortada büyük bir sorun vardı. Denklemler inanılmaz derecede karmaşıktı ve gerçek fiziksel durumlar için hiçbir kesin çözüm yoktu. İşte tam bu noktada Karl Schwarzschild devreye girdi. 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Schwarzschild cepheye gönderildi. Ama o siperlerde bile bilimi bırakmadı. Silah sesleri arasında, çamurun ve soğuğun içinde elinde kağıt kalemle Einstein'ın denklemlerini çözmeye çalışıyordu. Ve inanılması zor ama gerçek olan şu ki, Einstein'ın denklemlerinin ilk kesin çözümü bir savaş cephesinde yazıldı. Schwarzschild, kütlesi olan tek bir cismin uzay zamanı nasıl büktüğünü matematiksel olarak ifade etmeyi başardı. Bugün buna Schwarzschild çözümü diyoruz. Bu çözüm masum gibi görünen ama çok tuhaf bir sonuç içeriyordu. Belirli bir yarıçapın altında uzay zaman o kadar şiddetli bükülüyordu ki ışık bile geri dönemiyordu. Bu kritik sınıra bugün Schwarzschild yarıçapı diyoruz. Eğer bir cisim kendi Schwarzschild yarıçapının içine çökerse artık evrenden kopmuş sayılır. Ne ışık kaçabilir ne bilgi. Bugün kara delik dediğimiz şeyin matematiksel temeli işte burada atıldı. Ama o dönemde kimse bunun ne anlama geldiğini tam olarak fark etmedi. Hatta Einstein bile bu sonucu fazla ciddiye almadı. Kara deliklerin gerçek olamayacağını düşünüyordu. Schwarzschild ise cevabını çoktan vermişti. Denklemler açıktı. Evren böyle bir şeye izin veriyordu. Ne yazık ki Karl Schwarzschild bu devrimsel keşfin yankılarını görecek kadar uzun yaşayamadı. Cephede kaptığı nadir bir hastalık nedeniyle henüz 42 yaşındayken hayatını kaybetti. O öldüğünde kara delikler hala sadece kağıt üzerindeki tuhaf çözümlerdi. Ama yıllar sonra astronomlar galaksilerin merkezlerinde görünmez ama devasa kütleler fark etmeye başladı. Yıldızlar açıklanamayan hızlarla dönüyordu. Ve nihayet Schwarzschild'in denklemleri yeniden masaya yatırıldı. Bugün biliyoruz ki galaksilerin merkezinde süper kütleli kara delikler var. Kara deliklerin olay ufku tam olarak Schwarzschild yarıçapıyla tanımlanıyor. Modern astrofizikte kullandığımız pek çok hesap onun çözümüne dayanıyor. Üstelik 2019'da çekilen ilk kara delik görüntüsü bile. Temelde Schwarzschild'in 100 yıl önce yazdığı denklemlerle uyumluydu. Belki de en çarpıcı olan şu: kara delikler ilk kez bir teleskopta değil, bir cephede, savaşın ortasında bir bilim insanının zihninde doğdu. Karl Schwarzschild bugün popüler bir isim değil. Ama eğer kara deliklere bakıp evrenin en uç sınırlarını sorgulayabiliyorsak, bunun temelinde onun sessiz, kısa ama inanılmaz katkısı yatıyor. Bazen evrenin sırları en gürültülü yerlerde değil, en zor koşullarda sessizce yazılır.